İnanmayın kardeşim. İnanmayın, yok öyle bir şey. Ah, kalıyor. Oraya gelip bina dikiyorsun. 3 katlı, 5 katlı. Allah aşkına kardeşim, inanma. Seni kandırıyor. Gel kardeşim. Türkiye sana da açık. Türkiye açmış kollarını, seni de bekliyor. Gel kardeşim, gel. Deniz varsa, aşçıysan hiç durma. Eğer konfeksiyon işçisiysen hiç durma. Biz burada konfeksiyoncu arıyoruz, bulamıyoruz. Burası umut dünyası. Balısı geliyor, sen de gel. Gel kardeşim, gel. Burada kamu spotunu da yaptık. Ya da sizin hakkınızda hiç iyi bir şey düşünmüyordur. O yüzden gözünüze bile bakamıyordur. Bize bir terlik atarlardı, biz kendimize gelirdik. Ben dediler evlendim, çocuk dediler yaptım. Birinciyi yaptım, ikinci nerede dediler, ikinciyi de yaptım. Ama bana kimse söylemedi ki bu kadar zor olacağını. Yaparsın. De ki bir günüm emeklilikten hop kenardan. En sonunda dedim boşan dedim, benden küstü. Hayal kurmuşsun, olmadı. Ne haber? Bize diyorsun da olmuyor ya. Yani bunu rüyamda görsem inanmazdım herhalde. 70'likler, 70 iş bitmiş değil. Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Ben çok mutluyum. Bugün hava serin. Bir uyandım ki hava serin. Ama ben tabii hapşu bütün kış nezle olmaz, grip olmaz. Bu yazın sıcağında hapşırmaya başladım. İnşallah nezle olmam. Ama bahçemde size göstermem gereken çok güzel değişiklikler var. Size onları da göstereyim. Bakın. Çoktandır bahçe videosu da yapmamıştık. Sohbet de etmemiştik. Önce size bahçemi göstereyim. Sonra sohbet edelim mi? Hadi bakalım. Bakın domateslerime. Görüyor musunuz? Maşallah. Aynı üzüm salkımı gibi olmuşlar. Ama bakın burada domatesim kızarmış. Şurada da düşmüş biraz kızarıklık. Sanıyorsam bir haftaya kadar olur. Aman tanrım, domatesim kızardı. Şunlara bakın. Görüyorsunuz mu? Güzel olmuş değil mi? İlk defa hayatımda, yani ilk defa diyebilirim, rekor. Henüz Temmuz ayı değil ve de biz bakın salatalım. Ve de biz yiyeceğiz. Domatesi bu tarihte, bahçe domatesini yani. Hiçbir zaman daha şu ana kadar bu tarihte yemedik. Çünkü dediğim gibi burada Mayıs ayında ekiliyor. Doludan ötürü Mayıs'ın hatta sonu Haziran'a doğru ekiliyor. Kabaklarım da bakın yeni çıkmış. Şunlar var ya, ben tahminimce sıcaktan yandı. Sizin bir tahmininiz var mı? Bakın nasıl tuttu ama uçları sarardı. Ama bu son çıkanlar normal. Şurada bir tane var, bayağı bir büyümüş. Şurada yeni çıkmış. Şunu kesmem lazım. Bakın bu domateslerim de benim çok hoşuma gidiyor. Bunlar alanje diyorlar herhalde. Bursa domatesi mi diyorlar. Ben çok seviyorum çünkü bayağı bir etli oluyor. Ondan sonra bir bakalım. Görüyorsunuz mu? Hava bulutlu. Çok şükür. Bir yukarıdaki terası da size göstereyim. Ne var ne yok. Resmen serin hava. İnanamıyorum. Gerçekten çok güzel. Bakın. Burada da çiçeğim açmış. Aman tanrım. Hani şu ötede vardı ya, şu ötede vardı bir tane. Rengi kavun içiydi. Bu da onun aynısı. Rengi pembiş. Pembiş. Çok güzel. Bakın burada ne var ne yok. Bu ne? Niye öyle olmuş bilmiyorum. Bir tanesi de şurada saklı. Resmen kendini saklamış. Şuraya bakın. Bir tane de burada dolma biberim. Ama ve lakin şuraya bakın. Patlıcanım.
1, 2. Henüz şuradaki vermedi. Niye vermedi acaba bilmiyorum. Vermedi. Bunlar da benim nanelerim. Bunlarla bir kokteyl hazırlayabiliriz. Çay yapabiliriz. Ne istersiniz, ne yapalım? Söylersiniz. Bakın bunlar da ölmek üzereydi. Öldü, gitti, tekrar yeşerdi. İnanılmaz değil mi? Hatta bakın şurada çiçek vermiş. Tekrar yeşerdiler. O kadar sıcak ki, burası da tepe olduğundan güneş daha fazla vuruyor. Daha fazla vurduğundan ötürü bence yandı. İşte öyle. Çoktandır burada da oturmadık. Mümkün değil oturmak. Çünkü o kadar sıcak ki evden dışarı bile çıkamıyorduk. Bakın bakın. Hafif rüzgar var. Fena değil ha. Bahçemizi de gezdik. Nasıl buldunuz? Nasıl, fena değil mi? Küçük bir bahçeye göre fena değil. Kırmızılık da düşmüş. Bugün hava da serin. Daha ne isteyelim ki? Değil mi? Daha işe de gideceğim. Oh! Sabahın erken saatlerinde size sesleniyorum. Düşünün yani, sizi ne kadar seviyorum. Öyle. Siz ne yapıyorsunuz? Ne var, ne yok? Bana söyler misiniz? Ben bahçemden örnek vereyim. Türkiye'deki gençlerden bahsedelim. Bu ara Almancılar çok Türkiye'ye geliyor. Ne diyorsunuz? Almancıları seviyor musunuz? Sevmiyor musunuz? Yani ben Almanca diyorum da hani bunun içinde Fransız var, İngiltere'den gelenim var, Belçika, Hollanda diyorum var. Ama hepsini biz grupluyoruz. Yani biz Türkiye'deyken de yapardık. Almancılar derdik. Almancıları seviyor musunuz? Hani ben çocukken çok severdim Almanya'dan, hani kendi yaşımda gelen çocuklarla oynamayı severdim. Onların aksanlı konuşmalarını çok severdim. Güzeldi yani, fena değildi. Eğlenceli oluyordu. Şanslıysak bize bir tablet çikolata verirlerdi. Şanslıysak diyorum çünkü vermezlerdi genelde. Gelen akrabaları hava atardı. Almanya'dan kuzenim geldi bana bunu getirdi diye. Biz de bakardık ya, niye benim Almanya'dan bir hani bir şarkı var ya, Almanya'dan abim geldi niye bizim de yok derdim yani. Gel gelelim, bugün ben buradayım. Ben buradayım. Hatırlıyorum, gittiğim zamanlar, daha benim çocuklar ufakken Türkiye'ye geldiğim zamanlar bir sürü, böyle bir bavul sadece çikolata alıp sokakta çocuklara dağıtmıştım. Kim varsa herkese vermiştim. Çünkü o benim buramda biraz kalmıştı yani, o Avrupa'dan gelip de o Alman çikolatası hani derdik biz yani. Alamamanın şeyi buramda kalmıştı. Sevindirmek için yapmıştım. O da güzel bir anıydı. Geliyorlar, iyiler, hoşlar, hak ediyorlar. Hakikaten hak ediyorlar. Çünkü burada çalış, çabala, sonra da git orada çalış. Burada çalış, çabala, sonra git orada da tatilini yap, hak ediyorsunuz. Ama bir de değişik bir kesim var. Onlar da geliyor. Türkiye'de diyorlar, ay siz Türkiye'de bizden daha iyi yaşıyorsunuz. Ay inan ki siz burada daha kralsınız. Siz burada daha iyi yiyip içiyorsunuz. Ay biz orada mahvoluyoruz. Almanlar çok kötü, aylık alamıyoruz. Biz orada çok zavallıyız. Bir de diyenler, dalga geçen bir kesim var. İnanmayın kardeşim. İnanmayın, yok öyle bir şey. Ben Almanya olsun, Fransa olsun, bütün Avrupa ülkeleri için de konuşabilirim. Burada hastaysan, eğer çalışmıyorsan, hani ben çalışıyorum, biz çalışan kesimiz, çalışmayan kesimden bahsedelim. Hani bu gelen kesim, hava atan kesim genellikle de onlar oluyor ya. Hani ondan bahsedeyim, sonra bize geçeriz. Onlar genelde çalışmayıp 4-5 tane çocuk, sosyal hayat, oh gel keyfine bak. Alokasyon famille diyorlar burada. Yani çocuk parası alıyorum. Öyle 4 tane de çocuğum varsa güzel alıyorsun. Çocuklarıma bakıyorum diye
ben bakıyorum çalışamıyorum diye para alıyorum. Ondan sonracığıma durumum yok deyip burada gidip sosyal şeyler var, dernekler var. Oradan yiyecek alıyorum, haftalık yiyeceğimi bedava. Elektrik, su paramı da zaten çok az bir şey ödüyorum. Gene burada Aslan sosyal hayat dediğimiz, burada Aslan Sosyal, yani devletin belirlediği, bilmiyorum Türkiye'de nasıl söyleniyor, nasıl deniyor. İnsanlara yardım etme bir birimi var. Orada elektrik, hani gelirine bakıyor senin, elektrik, su paranı da veriyor. Üstüne üstlük sen bir de kaçak çalışıyorsun. O da senin cebine kalıyor. Oraya gelip bina dikiyorsun. 3 katlı, 5 katlı, 10 katlı binalar dikiyorsun. Havana atıyorsun. Buraya da geliyorsun. İkinci el eşyalarla oturuyorlar. Böyle küçük küçük evlerde ikinci el, restoranta gitmezler, biz yaparız derler. Sonra kendi aralarında geldikleri zaman ay restoran pis yapıyorlar, kimin yaptığı belli değil ki, ben elimde temiz temiz yaparım. Alakası yok cimrilikten. Hayatta başka, hani Avrupa'da oturup da diyelim ki diyelim ben burada oturuyorum ama gidip daha Tur Eyfel'i görmedim. Eyfel Kulesi'ni yani. Öyle insanlar var, biliyorsunuz mu? Yani para gitmesin. Yani burada böyle cimri, böyle sıkayım öyle yaşayıp oraya gelip de sonra da gelip siz burada bizden daha iyi yaşıyorsunuz. İnanın biz böyle, inanın böyle değil. Değil. Onu kandırabilirsin, beni kandıramazsın. Ya taksiye biniyoruz, taksici bana diyor abla sizin işiniz de zor ya. Gerçekten sizden önce bir Almancı abi bindi. İşte söyledi siz burada daha iyiymişsiniz, biz burada daha iyiyiz, burada daha şuyuz da. Ya dedim git Allah aşkına kardeşim, inanma seni kandırıyor. Aslında işe de yarıyor, hani onlar hani belki kafalarında akrabalar bizden para istemesin diye de yapabilir. Bilmiyorum, herkesin düşüncesi farklı. Bir de ikinci bir kesim var, bizim gibi çalışan kesim. Biz çalışıyoruz. Çalıştığımız için 2 kişi çalışıyorsak hiçbir sosyal yardıma hak etmiyoruz. Hatta vergimizi veriyoruz. Hani bizden alıp onlara veriyorlar. Onlara veriyorlar. Hiçbir şekilde biz hak etmiyoruz. Çünkü diyorlar ki siz 2 kişisiniz, çalışıyorsunuz. 2 aylık birleştirme bu kadar oluyor. Bu baremi aşıyor. Bu kadar vergi vermen lazım. Biz o vergiyi veriyoruz. Onun içinde tatile gidebiliriz ama 3 katlı bir ev dizemeyiz. Kredi alırız. Diyeceksiniz ki hani burada evleriniz de var, arabalarınız da var. İnanın burada arabalar çok ucuz. Çünkü araba insanın eli, ayağı, kolu kadar lazım bir şey burada. Arabaların fiyatları çok ucuz. Türkiye'dekiyle alakası yok. Çok ucuz. Sıfır bile alsan çok ucuz. Evleri de hepimizin kredileri var. Kredi alıyoruz. Kredi sistemi burada Türkiye'deki gibi değil. 0.9 gibi bir kredi veriyorlar. Eğer sen çalışıyorsan, kadroluysan ona bakıyorlar. Bankayla da herhangi bir problem yaşamadıysan ona bakıyorlar. Kredi alabiliyorsun. Onlarla yapıyoruz. Sonra da çalışıp kredilerimizi ödüyoruz. Kira vereceğine evini alırsın, evinin parasını ödersin. Kira parasına, inanın böyle kira parasına, evinin parasına, ama o ev senin 20 yıllık, belki 25 yıllık kredi yaparsın ama sonunda o ev sana kalacak, senin çocuğuna kalacak gibi düşünün. Almancıların işte size gelip de ağlamalarına fazla yani şey yapmayın. Öyle dediklerinde de Almancılar gelip size ağladıklarında söyleyin. Gel kardeşim, Türkiye sana da açık. Türkiye açmış kollarını, seni de bekliyor. Gel kardeşim gel deyin bakayım geliyor mu? Demesi kolay ya, geliyor mu? Gelmez. Onlar olur da bir akraba buraya gelmek ister, bizden yardım ister, yol göster der, sonra gelir bizde kalır diye onun önünü kesmek için bence söylüyorlar. Gelmek istiyorsanız kardeşim gelin. Gelin. Niye elin Suriyelisi, Arap'ı, şusu busu geliyor, siz niye gelmiyorsunuz? Gelin. Yapabiliyorsanız inanın gelin. Eğer diyorsanız ki ben, hele bir de mesleğiniz varsa, aşçıysan hiç durma. Eğer konfeksiyon işçisiysen hiç durma. Biz burada konfeksiyoncu arıyoruz, bulamıyoruz. Hatta benim direktörüm en büyük direktör, hani yabancıyım ya.
Herhalde var. Bunun kesin konfeksiyonda tanıdıkları vardır diye herhalde öyle bir kafam mı var ne bilmiyorum. Bana soruyor, diyor ki Nurgül, senin konfeksiyonda çalışmak isteyen tanıdıkların varsa söylesene. Varsa getir burada çalıştıralım. Dil bilmiyorsa da önemli değil, sen tercümanlık yaparsın diyor. O kadar konfeksiyoncu arıyoruz. Mesleğiniz eğer varsa, gelmek istiyorsanız umut. Burası umut dünyası. Gelebilirsin. Diyorum ya, elin Suriyelisi geliyor, Arabı geliyor, Ukraynalısı geliyor. Geliyor da geliyor. Afrikalısı geliyor. Sen de gel. Gel kardeşim gel. Şaka bir yana, gelmek isteyen gelebilir. Yani kim diyebilir ki belki 10 yıl sonra senin de her şeyin olabilir. Ama sen de diyorsan ki ben de gelip birine yardım edeceğim. İyilik bana göre bulaşıcıdır. Umarım size göre de bulaşıcıdır. Ben birine iyilik yaparım, o ona bulaşır, o da birisine iyilik yapar diye düşünüyorsanız gel. Gel. Benim genç kardeşlerim çok mutsuz. Benim genç kardeşlerim çok umutsuz. Ben de bu umutsuzluğa ve mutsuzluğa aslında üzülüyorum. Çünkü bizim geleceğimizin gençlere bağlı olduğuna inanıyorum. Gençlerle sohbet etmeyi çok seviyorum. Aslında onlar çok zeki. Bazen kızıyoruz çocuklarımıza, diyoruz ama şöyle böyle, ama öyle değil. Onlar da haklı. Umudunu kaybetmek çok zor, çok kötü. Kaybetme. Umudunu kaybetme. Otur. De ki ben bir şey yapmayı sevmiyor muyum? Oyun oynamayı seviyorum. O oyunu sen yarat. Oynadığın oyunu sen yarat. De ki ben öyle bir oyun yaratacağım ki benim gibi sevenler bu oyunu oynasın. Bir bakmışsın oyunun milyonlara satılmış. Çünkü artık dünya, hani şu internet var ya, dünya küçüldü. Bakın ben buradan size sesleniyorum. Benim Türkiye'deki, Kenya'daki, Amerika'dan bana mesaj geliyor. Amerika, İngiltere, hepimiz birbirimizi dinliyoruz, duyuyoruz. Siz bana yorum yapıyorsunuz, ben onları okuyorum. O kadar da seviniyorum ki. Hele bir de hangi ülkeden yazdığınızı söyleyince çok seviniyorum. Her yoruma da tek tek cevap veriyorum. Unutmayın, yorum yapın, beğenin, abone de olun. Olmayanları da uyarın. Buradan kamu spotunu da yaptık. Nunu Life'a herkes abone olsun. Şaka bir yana, gençlerimize biraz kulak verelim. Onları motive yapalım. Konuşun. Gece gündüz konuşun. Tabii bağırarak, çağırarak değil. Onların suyuna giderek. Hani o çocuğuna bir bak bir kahve yaptım, sana da getirdim. Hadi gel biz biraz sohbet edelim. O ordinatörün başından alın. Konuşun. Deyin ki ben buradan konuşuyorum, buradan gidiyor demeyin. O bir yerlerde kalıyor. İnanın kalıyor. Çünkü ben öyle yaptım. Benim çocuklarım dinlese tabii diyecekler sen bizi manipüle yaptın. Kalıyor. Bizim çocukken kendinizi düşünün ya. Hepimizin beyni, hepimiz aynı yaratıldık. Kimse kimseden daha farklı değil aslında. Yalnız daha farklı şeyleri seviyoruz. Ve de hayat bizleri daha farklı yönlere savurdu. Öyle düşünün. Bizim bazen bir komşunun dediği bizim burada bu bana demiş de hep aklımdadır dersin. Bazen annem babam bunu bana derdi dersin. Yani o bizim aklımızda kalıyor. Şimdiki çocuklar gerçekten depresyonda yaşar gibi yaşıyorlar. Hani diyorlar ama bana bunu demişti, ben bundan ötürü depresyona girdim. Ya ne depresyonu? Depresyon diye bir şey yok. Depresyonu sen yaratıyorsun. Depresyon diye bir şey yok. Çık. Varsa da çık o depresyondan. Çık. Sen ne depresyonu ya? Bir kendine gel. Bir duşunu al. Bir kendine gel. Üstünü güzel giyin. Çünkü güzel kıyafet giymek kendine güvendir. Sen kıyafetine göre o gün daha farklı davranıyorsun. Tek bir elbise giyiyorsun, böyle davranışın daha farklı. Lavaş giyiniyorsun, böyle daha farklı oluyorsun. Fark ettiniz mi? Deneyin beni. Bir kendine gel. Bir güzel giyin. De ki ben bugün gideceğim, böyle kendine güvenirken böyle dik yürü. Birkaç tane entretien geç. CV'ni yaz. De ki ben bunu yapabilirim. İş bulmaya gideceğim. Gittiğin zaman karşıda konuştu mu? Halk burada DRH diyorlar. Orada da halkla ilişkiler galiba.
Gözlerinin içine bak ki herkesin konuşurken gözlerinin içine bakmak zorundasın. Bunu bilmiyorum okullarda öğretiyorlar mı? Ben size öğreteyim. Gözlerinin içini bakacaksınız. Gözlerini kaçıran insan zaten kimse ciddiye almaz. Ben bile ciddiye almam. O ya bir yalan atıyordur ya da bir şey saklıyordur. Ya da sizin hakkınızda hiç iyi bir şey düşünmüyordur. O yüzden gözünüze bile bakamıyordur. Bu da sizin aklınızda püf noktası olarak kalsın. Bir de elini sıkarken hani şu uçtan tutup sıkanlar var ya, onlar en tehlikeli tipler. Sıktı mı böyle adam gibi sıkacaksın. Kadınsan da, hani adam diyorum da hani kadınsan da, gençsen de, çocuksan da hani böyle sıktı mı gerçekten adam gibi sıkmak var, öyle sıkacaksın. Onlar zaten 2 puan sana getirir. Kendine güvenli de konuşursan sen o işi alırsın. Yaparsın. İnan ki yaparsın. Sen kendine inanmıyorsan zaten başkası sana niye inansın? Siz gençlere bugünkü yardımım bu olabilir. Başkadan varsa bir öğütüm diyeceksin ama abla öyle değil ki böyle böyle diyorsan bana yorumlarda yaz. Onun hakkında da konuşuruz. Onun hakkında da varsa bir bilgim size aktarmaya çalışırım. En azından tecrübelerimi veyahut da yapabileceğim bir şey varsa araştırırım. Ne varsa sizin için yaparım. Şimdi ben yaştaki arkadaşlarıma geleyim. Biz 90 jenerasyonu. Biz ne görmedik ki? Bu gençlere bakınca diyorsun ya bunlar dalga mı geçiyor? Biz anne terliğiyle büyümüş çocuklarız. Ne depresyonu? Bize bir terlik atarlardı, biz kendimize gelirdik. Yatıyorduk, bugün canım hiçbir şey istemiyor. Böyle de şöyle de bir terliği yerdik. Hop. Ayağa dikilirdik. Bir arkadaşlarıma vururdu. Hadi gel çay bahçesine gidiyoruz. Hop. Tamamdır. Ne depresyonu? Bizim zamanımızda yoktu. Yoktu öyle bir şey. Diyeceksiniz ki ben de yaşam savaşındayım. Evlen dediler, evlendim. Çocuk dediler, yaptım. Birinciyi yaptım, ikinci nerede dediler. İkinciyi de yaptım ama bana kimse söylemedi ki bu kadar zor olacağını. Doğru, çok zor. Eğer mesleğin varsa bu zamanda zaten tek kişi çalışması çok zor. Ben size tavsiye ediyorum. Çift çalışın, karı koca çalışın. Çocuklar ne olacak diyeceksiniz. Eğer 5 yaşına geldilerse kesinlikle okula verin ve 4 saatlik de olsa çalışın. Varsa 5 saatlik de olsa çalışın. Her türlü çalışın. Hiçbir yeteneğiniz yoksa temizliğe git. Hiçbir yeteneğin yoksa pazarcılık yap. Kadın erkek fark etmiyor. Kadın da pazarcılık yapar, erkek de yapar. Bir yer alırsın, gidersin, konuşursun. Pazarcılık da çok zevkli bir iş. Gerçekten. Tişört satarsın. Tişörtten bakarsın o işi çok mu sevdin, çok mu iyi gitti. Bakarsın küçük bir dükkan bulursun. Dükkan alıp kendi butiğini ayarlarsın. Onu da yapamıyorum diyorsan, evden çıkamıyorum, bebeğim var. Kurabiye yapsak, börek yapsak, ekmek yapsak. İlk önce arkadaşlarına tadım yaptır. Ondan sonra doğum günlerine isterseniz işte misafirleriniz var, o gününe bugününe düğünlerde size yapabilirim deyip satabilirsin, yapabilirsin. Ben yemek yapmayı sevmiyorum diyorsan küçük bir dikiş makinesi al, yapabilirsin. Onu da sevmiyorum dersen bir sürü alternatif şeyler var, yaparsın. Bir de benim emekli abilerime, ablalarıma geleyim. Emekli abiler, ablalar diyeceksin emekli parası çok düşük. Çalıştık yıllarca, bize devletin verdiği para, yiyelim mi, içelim mi, ete hasretiz diyeceksin. Doğru söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun. Sen her şeyi hak ettin. Ama ne yapalım? Ölümü mü bekleyelim? Yok. Gene çalışacağız. Çalışmayıp da ne yapacağız? Hani emekli oldum, tamam. Hadi ben artık, bana dediler emekli ol, hadi gel yat. Yok öyle bir şey. Burada da emekli olanlar var. İnanın 90 yaşına kadar adamlar para ihtiyaçları yok ama benevole olarak çalışıyorlar. Gidip gönüllü, para almadan motivelerine birine yardım edebilmek. Düşünebiliyor musun? Senin motiven de ailene yardım edebilmek. Gidiyorlar, çalışıyorlar 90 yaşına kadar. Çünkü adam diyor ki ben evde oturursam, ben hiçbir şey yapmazsam vücudumu dinlerim. Kalbim nasıl atıyor, bel fıtığı, yok boynum tutuldu, yok böbreklerim işlem görmüyor,
Kendini dinlersin. Şekerim çıktı, indi. Kendini dinlersin. Emekli oldun. Bravo sana. Hepimiz alkışlıyoruz. Ama şimdi kalk. 2 ay, 3 ay izin yaptın. Şimdi kalk de ki ben ikinci işi arayacağım. İkinci iş ne olursa yaparım. Aileme yardımsa yardım. Kahveye gidip gelmek seni büyütmez, küçültmez. Dostlarınız sizi çok sever. Diyeceksin ki ya ben gidiyorum tiyatro oynuyorum. Benim dostlarım da beni seviyor. İyi zaman geçiriyoruz. Ben böyle. Dostların sever tabii seni. Adamın belki ihtiyacı yok. Adamın belki çocuğu yardım ediyor. Belki yurt dışındaki çocuğu yardım ediyor. Belki çalışmış, senden daha iyi bir işte çalışmış. Daha iyi bir emeklilik alıyor. Onun bir problemi yok. Ama senin var. Hani olanlara söylüyorum. Senin var. Sen onunla kendini aynı kefeye koyamazsın. Senin ihtiyacın var. Sen ailen var. Sen ailene önce yardım et, sonra etrafındakilere de bakarsın hafta sonları. Sana demiyorum ki yani 5 gün çalış, 4 gün çalış. De ki bir günüm emeklilikten hop kenarda. İstersek her şeyi yapabiliriz. Yeter ki pozitif olalım. Siz olun, bir de negatif insanlardan kesinlikle uzak durun. Negatif insanlar sizin enerjinizi de emer, bitirir. Bir bakmışsınız, bu ne? Hiç enerjim kalmamış. Adam veya kadın geliyor size diyor ki ya diyor biliyor musun benim başıma bu geldi, şu geldi, bu geldi. İşte karım da iyi değil, kocam da iyi değil, şu da. Sen de diyorsun ki bir dinliyorsun, yorum yapmıyorsun. 2 dinliyorsun, yorum yapmıyorsun. 3 dinliyorsun, diyorsun ya senin karın veyahut da kocan iyidir aslında, öyle değil de sen mi acaba yanlış anlıyorsun? Yok böyle diyor. Ailesi iyi değil diyor, şu diyor, bu diyor. Ya sonra bakıyorsun adama da bakıyorsun şeker gibi, kadına da bakıyorsun şeker gibi. Tabii kimin ne evde yaşadığını ben bilemem. Biz bilemeyiz. Hani ona göre de onun dediğine bakarak söylüyorum. Şu an arı geziyor. Umarım gider. Git. Onun dediğine göre biz hani konuşuyoruz. Aman Tanrım. Ne diyorduk? İşte benim neyse ne. Benim böyle bir arkadaşım vardı. Geliyordu gidiyordu. Negatif enerjimi emiyordu. En sonunda dedim boşan dedim, benden küstü. İyi de oldu. Ya ben dinlemek zorunda mıyım? Sana diyorum ki öyle değil böyle. Sen yanlış anlıyorsun, öyle değil. Senin kocan iyidir diyorum, anlamıyorum. Böyledir diyorsun, anlamıyorum. Öyledir diyorsun, anlamıyorsun. Ya niye anlamıyorsun? Ne? Ben senin şeyi miyim? Hani ağlama duvarın mıyım? Geliyorsun söylüyorsun. Tamam ben problemimi sana anlatayım mı? Ben sana ufacık bir şey söylediğimde hemen lafı değiştiriyorsun. Çünkü senin dinlemeye bile tahammülün kalmamış. Böyle hani şeyini böyle hani kusmak diyorlar yani, böyle kötü enerjisini kusuyorsun bir insan üstüne bırakıyorsun. İstemiyorum kardeşim. Benim yanıma geliyorsan güzel şeylerden bahset. Derdini de anlatabilirsin bir kerelik. Eğer ben sana söylüyorsam zaten hani yardımcı olabilirsem, yardım edebilirsem ne mutlu bana. Ama yani 30 kere de gelinmez ki kardeşim. 30 kere de aynı şey söylenmez ki. 30 kere de söylediğinde, ben sana söylediğimde sen bana yok hani dinlemiyorsun madem, gene aynı şeyi gelip anlatıyorsan olmaz. Olmaz. O tür negatif insanlardan uzak kaçın. Çünkü sizi de uçurumun dibine götürür. Siz dersiniz ne olmuş bana, ben hani ne oldu, ben de değişmişim, ne oldu bana derken bir bakarsınız iş işten geçmiş. Etrafınızda mutlaka pozitif insanlar bulundurun ki sizin enerjiniz de yükselsin. Çünkü biz insanlar enerjiyiz. İnanın buna, inanın, enerjiyiz. Çünkü bizim her söylediğimiz hani planete gidiyor ya, planetten dönüyor sonra geliyor seni buluyor. Mesela ben çok isterdim, beni tanıyan bilen bilir. Hani ikinci bir şansım, tekrar dünyaya gelsem hep derim ki Amerika'da orada doğayım, orada büyüyeyim. Ama niye? Orada FBI'de çalışmak için. Orada okuyayım ve de FBI'da kriminalde çalışayım. Kriminal filmlerine bayılıyorum, programlarına bayılıyorum. Onlardan önce çözüyorum. O kadar profesyonel oldum yani. Benim herhalde en büyük hayallerimden biri budur. Diyeceksin ki bak, hayal kurmuşsun olmadı. Ne haber?
bize diyorsun da olmuyor ya. Evrene gönder gönder, bu yaştan sonra o mu olur? Doğru olmadı ama ne oldu? Ona benzer bir şey oldu. Ne oldu biliyor musunuz mu? Daha önce de size söylemiştim, ben sendika delegesiyim. Bana 6 ay önce, çok uzak bir süreçte değil, 6 ay önce bir teklif geldi. Bir tane kadın emekliye gidiyormuş. Yeterince erkek var, kadın azlığı varmış. Hani delegeler içinde o mahkemede jüri arıyorlardı. O jüri olmamı istediler. Tabii bu jüri olurken diyeceksin çalışıyorsun, iş saatlerinde oluyor genelde. Ben kabul ettiğim takdirde sendika delegesi olduğumdan ötürü benim haftada 26 saat mesela, eğer işle ilgili bir olay varsa çalışmayıp gidebilme hakkım var. O da fabrika benim ücretimi çalışıyormuş gibi ödemek zorunda. Diyelim mahkeme var. Ben bugün öğleden sonra çalışmıyorum. Mahkemeye gidiyorum. Mahkemede jürilik yapıyorum. Notlar tutuyorum. Aynı zamanda bir de bir ücrette eğer uzarsa mesela hani ben 4'te normalde işi bitiriyorum mesela. 4'ten hadi mahkeme uzadı 5'e 6'ya kadar. Ondan sonrası mesai sayılıyor. Benim ücretimi orası ödüyor. Mesai olarak ödüyor. Bana bu teklif geldi. Mahkemede düşündüm. İş mahkemesi de olsa bir sürü insan görüyorum. Geliyorlar, patronu şikayet ediyorlar. İşçiler bir diyelim ki mahkemede bir ölü oldu, bir şantiyede bir şey oldu. Birisi birisinin parasını vermedi. O mahkemeye düştü. Onun gibi. Ama ben kabul ettim mi? Etmedim. Neden etmedim? Senin hayalindi, niye etmedin diyeceksen. Doğru, benim hayalimdi. Ama düşünebiliyor musun? Ben Fransa'ya gelmişim, burada okumamışım, büyümemişim, etmemişim. Aksanlı dil konuştuğum halde benim önüme nasıl bir iş teklifi geliyor. Daha sonra da bunu o fabrikadan çıkıp orada tam olarak da yapabilirim. Hatta bu seçeneği de bana veriyorlar. Yani mahkemenin devletin işçisi olarak, memur olarak, jüri üyesi olarak da çalışma hakkı da veriyorlar. Eğer istiyorsak veyahut da öyle bir lazımlık varsa yani yapabiliyoruz. Avukat değilim, hakim değilim ama bir avukatın olduğu gibi benim gelen kişilere soru sorma hakkım var. Onlar hakkında jüri olduğum için öbürlerin yani hüküm koyma hakkım var. Diyorum haklı veya haksız. Benim oyum sayılıyor. Eğer 5 kişiysek 5 kişiden biri benim oyum veyahut da öbür arkadaşlarımı da etkileme hakkım var. Düşünebiliyor musun? Bana yani kim derdi geleceksin burada, hani Türkiye'den gel gurbetçi şudur budur, büyük bir eğitimin de yok. Burada tamam, burada ben eğitim aldım, kendimi çok geliştirdim her türlü ama olsun, burada bir de bana böyle bir teklif geldi. Düşünebiliyor musunuz? Yani bunu rüyamda görsem inanmazdım herhalde. Eşime gelip söylediğim zaman eşim çok sevindi. Yap 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 dedi. Gerçekten yap dedi, çok sevindi. Sen hayal kuruyordun zaten, seviyordun böyle işleri falan filan deyip ben yapmadım. Niye yapmadım? Çünkü zaten fabrikada çalışıyorum. Zaten hani bir sürü sorumluluğum var. İkincisi de bunu da yaparsam hiç vaktim kalmayacaktı. Bir de çok fazla sadece hani gideyim dinleyeyim. Ben sözelciyim. Sözel olarak her şeyi yaparım, konuşurum. Her türlü şey yaparım ama yazılımcı değilim. Bunları daha sonrasında dosyalarda biriktiriyorsun. O dosyaları tutuyorsun. Her birinin ağzından çıkan notları almak zorundasın. Ondan sonra bir yanlışlık yapmamak zorundasın. Burada kağıt kürek işleri acayip. Hani diyelim ki mahkeme oluyor şu bu ama sonra o notları tutmak, onları çok zor. Çok 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 zor. Onları yapamam diye kendime güvenmedim. Yani dediğim gibi ben burada okula gitmedim. Onları hani notları o türlü tutmam. Yani kendime güvenemedim. Doğrusunu söyleyeyim. Yapamadım. Çok isteseydim yapardım ama demek ki çok da istememişim. Çünkü ayrı bir sorumluluk. Onun sorumluluğu da daha ağır.
O yüzden kabul etmedim. Daha zamanı olmadığına inanıyorum. Belki bir gün gene olur. Gene kabul de edebilirim. Ama o bugün değil. O yüzden kabul etmedim. Ve de bildirdim neden kabul edemeyeceğimi söyledim. Onlar da tamam dediler. Ya bakın, evrenin işine bakın. O kadar söylüyordum ki yani bana bir şans geldi yani. Çok istiyorsan al dediler, değerlendir. Ya söylediğimiz her şey gidiyor ya. Siz belki diyorsunuz ki hani ben yurt dışına gelmek istiyorum. Söyleyin. Vazgeçmeyin. Her şey yapabilirsiniz. Siz emekli kardeşlerim, sizler artık müjde vereyim size. 70'likler, 70 iş bitmiş değil. Siz artık gençsiniz. 70 bu zamanda genç sayılıyor. 90 yaşına kadar, 90 yaşına geldiğinizde yaşlı oluyorsunuz. Sizler artık genç, orta yaşlı kesime giriyorsunuz. Siz kenara çekilmeyin. Sizin tecrübeleriniz kimde var? Siz gençlere aktarın. Benevola çalışın hiçbir şey yapamıyorsanız. Gençlere fikrinizi söyleyin. Öğüt verin. Gitmeden önce deneyimlerinizi bildirin. Yapabilirsiniz bence. Bugün de benden bu kadar. Unutmayın, abone olun. Abone olun ki büyüyelim. Hadi siz de benim için Benevola olarak çalışın. Abone olmayanlara abone yapın. Beğendim butonuna da basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.